Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz zaman zaman televizyonlarda ya da sinemada tarihi filmler, diziler söz konusu olduğunda daha ben videoyu yapmadan sizler bana soruyorsunuz. İşte bu filmi nasıl buldunuz? Bu film ya da şu dizi tarihi konuları doğru anlatıyor mu? Tarihi şahsiyetleri doğru yansıtıyor mu diye. Biz de size anlatmaya çalışıyoruz. Hem normal televizyon kanalları hem de özel kanallarda bugüne kadar yayınlanmış tarihi film ya da dizilerle alakalı YouTube kanalımızda birçok dizi, film, yorum videomuz var. Bugün huzurlarınıza sizi biraz şaşırtacak bir filmle geldim. Çünkü bu filmi yorumladığımı duyanlarınızın birçoğu diyecek ki Allah Allah bu filmin tarihiyle çok bir alakası yok ama Talha Bey bunu niye yaptı? Cevabını bu konuşmalarımın içerisinde bulacaksınız. Evet, bugün size Avatar'dan bahsedeceğiz. Neden Avatar? Bir kere aslında Avatar'ın birincisini ben yorumlamayı çok istemiştim. Tabi o dönemlerde böyle bir YouTube kanalları şu bu olmadığı için böyle bir şey yapamadık. Bunlar sonradan çıktılar ettiler. Kesinlikle çok ciddi felsefesi olan bir film olduğunu düşünüyorum. Ve ikinciye gittik. Bakın sinemadan az önce geldim. Ayağımın tozuyla eve girdim. Ve direkt hiçbir hazırlık yapmadan kamerayı açtık ve huzurlarınızdayım. Size Avatar'ı anlatmaya başlayacağım. Hem birin o felsefik derinliklerinden bahsedeceğim. Hem Avatar 2'yi nasıl bulduğumu, 1 ile 2'nin kıyasını sizlere anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Takipçi kitlemin önemli bir kısmı tarih ve sanat tarihi sevenler. Belki Avatar 1'i izlemeyenler de olabilir aranızda. Çünkü Avatar 1 yayınlanalı tam 10 sene oldu. 10 sene. 10 senede yeni bir nesil yetişti yani. Avatar mı o da nedir falan diyenler turlarda oluyor. Bir kere baştan şunu söyleyeyim. Ben Topkapı Sarayı turlarımda Avatar'dan bahsediyorum biliyor musunuz? Şaşıracaksınız ya Topkapı Sarayı Allah Allah Osmanlı Devleti'nin Fatih Sultan Mehmet'ten 2. Mahmud'a kadar sultanların yaşadığı, devletin ve dünyanın yönetildiği bir yer. Avatar'la ne alakası var? Tabii ki sanatla alakası var. Topkapı Sarayı'nda Sultan İbrahim'in yaptırdığı 2 tane eser vardır. Hasbahçe üzerinde. Bir tanesi Kameriye, İftariye Kameriyesi, bir de onun yanında Sünnet Odası vardır. Sünnet Odası'nın kapısına yani o ön cepheye geçtiğiniz zaman kapının iki kenarında normalde Osmanlı Çin'i sanatı deyince aklına gelir? Kare kare Çinler gelir. Süleymaniye'de Rüstem Paşa'nın camisi, Hürrem Sultan Türbesi her yerde var. O kare kare Çinlerden oluşan bir takım desenler, süsler bunları görüyoruz. Fakat burada şaşırtıcı bir şekilde devasa boyutta tek parça Çin'i panolar var. Bunlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapıldı. Kanuni döneminde yapıldı. Tek parça dev Çinler. Çinlerin üzerindeki bütün çizimler 1550'li yıllarda Tebriz'den İstanbul'a gelen Şahkulu adında ünlü ressamın eserleri. Hatta YouTube'a girip Saz Yolu Talha yazarsanız 2 tane videom var. Takip edenler hatırlayacaklar. Geçen sene Topkapı Sarayı'nda Revan Köşkü ile Mukaddes Emanetler Dairesi arasındaki o tonozların kemer pabuçları restore edilirken Şahkulu'nun bugüne kadar hiç bilinmeyen tablosu çıktı ortaya. Yani simurglarla, anka kuşlarıyla ejderhaların savaşını anlatan bir sahne çıktı ortaya. Avatar'a geri dönecek olursak Topkapı Sarayı'nda Avatar'dan neden bahsediyorum? Topkapı Sarayı'nda o Sultan İbrahim'in inşa ettirdiği sünnet odasının duvarındaki panolar Kanuni döneminde Şahkulu'nun yaptığı panolar ikinci kullanım olarak orada var. Panoda ne var? Altta fantastik, son derece ilginç, anlamlandıramadığımız bir takım canlılar var. Yani bakan insanlar ya bu geyik mi de der. Ya da bu manda mı, öküz mü, inek mi? Çünkü fantastik. Çünkü ressam Allah'ın yarattığı canlılara bakmış. Onlardan kafasına karıştırıp ortaya yeni bir şey koymuş. Sonra o yerde yürüyen, kanadı olmayan mahlukatın, hayvanların üzerinde yani yüzlerce metre yukarı doğru uzayan bir orman var. Kim yapmış? 1550'lerde Şahkulu yapmış. Kanuni döneminde. İstanbul'da yapmış bunu. Ve düşünün yukarı doğru devasa boyda yükselen bir orman ve ormanın içinde yani ormanı hazırlayan çeşit çeşit yapraklar, çiçekler
Yani normalde yeryüzünde herhangi bir orman belgeselinde göremeyeceğiniz çeşitli bir orman. Muhteşem işlemeli çiçekler ve onların aralarında çeşit çeşit kuşlar. Tavus kuşu mu? Sülün mü? Yani anlamlandıramazsınız. Aa, bu kuş diyemeyeceğiniz kuşlar. Çünkü sanatçı Allah'ın yarattığı herhangi bir canlıyı direkt kopyalamamış. Allah'ın yarattığı farklı canlılardan alıp ortaya karışık yeni bir tarzda bunları sunmuş. Peki ben Avatar'dan niye bahsediyorum? Grubu durduruyorum orada ve diyorum ki bakın diyorum, Avatar'ı izleyen var mı aranızda? İşte grubun yarısı el kaldırıyor diyelim, izledik diyorlar. Avatar'da diyorum o orman sahnelerini hatırlıyor musunuz? O devasa böyle yukarılara kadar giden ormanlar. Yani yüzlerce metre yukarılara giden ve en alttaki yaşam alanındaki hayvanlardan en yukarıya kadar, yani kanatlı, gagalı, memeli, aşağıda otlayan, otobur, etobur ne varsa muhteşem bir tasarım var orada. Avatar'da bizi en çok etkileyen oydu. Ormanın içinde adam Allah'ın yarattıklarını çok iyi gözlemlemiş. Bunlardan ortaya muhteşem şeyler koymuş. Yani Avatar serisinde beni en çok etkileyen bu oldu. Hatta Avatar söz konusu olduğunda böyle konuşurken eş dost ortamında hep şunu demişimdir. Ya bizim bir cennet hayalimiz vardı. Nasıl bir cennet hayali? Hani eskiden Windows'u bir masaüstü vardı ya, böyle yemyeşil bir tepe. Piknik yeri gibi. Ya cennet hayalimiz ne? İşte yeşillikler, ormanlar. Oturuyorsun. Aile, eş dost, bir mangal falan. Yani avamca anlatıyorum, yanlış anlamayın. Yani çok basit cennet hayallerimiz vardı. Adam, elin Amerikalısı Cameron, bir cennet hayal etmiş. Yani Pandora gezegeni. Ya yürüyorsun, çimenlere basıyorsun, oradan ışıklar yanıyor. Çiçekler değişik, kuşlar değişik, yırtıcısı başka sanatlı, öbürü başka sanatlı. Atları farklı kurgulamış, altı bacaklı yapmış. Kuşlara binip uçuyorsun. Ya benim cennet hayalimde kuşlara binip uçmak yoktu ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı neler anlatıyor baktığınız zaman. Yani adam senaryoyu hazırlarken boşa çalışmamış. Bir senariste verip de yaz getir dememiş. Zaten filmin başında görüyorsunuz. Filmin yapımcısı, yönetmeni, senaristi, iki senarist var. Biri Cameron'ın kendisi zaten. Baktığınız zaman adamda dehşet bir beyin var. Pandora gezegeni görünce vallahi kendimden utandım ben o birinciyi izlediğimde. Dedim ki ya dedim, benim cennet hayalimden 1000 kat güzelini kurgulamış. Bir insan olarak bu böyle muhteşem bir şeyi kurguluyorsa peki yaratıcı Allahu Teala bizim için nasıl bir cennet hazırladı deyip heyecanım artmıştı. Olaya böyle bakmak lazım. Bir de Avatar ilk çıktığında, sinemalara geldiğinde ben tabii gittim izledim. O dönemde çevremde izleyenlere soruyorum. Bir tane çevremizden bir akademisyen hocamız, profesör gitmiş çocuklarıyla izlemiş. Sonra sordum nasıl buldunuz diye. Ya dedi, çizgi film gibiydi dedi. Sıkıldım dedi yani. Bir kısmını izlemiş, sıkılmış çıkmış. Ben başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Nasıl sıkılır? Bakın, Avatar'ın birincisini hiç mübalağa etmiyorum. Bugüne kadar belki 15 defa izlemişimdir. Ve her izleyişimde de gözyaşı dökmüşümdür. Neden? Bunları tek tek anlatacağım. Ha, 2'de neler buldum? 1 ile 2'nin kıyası. Bunların hepsi şimdi arka arkaya gelecek. Haberiniz olsun. Ama bir filmi izlerken hisselenmek lazım. Zaten hisseleneceğimiz filmler kaliteli. Hisselenmiyorsak, oradan bir ders çıkarmıyorsak, bizde bir etki bırakmıyorsa bence vakit kaybı yani. Bu şekilde düşünüyorum. Avatar'da en muhteşem detay neydi biliyor musunuz? Başrol oyuncusunun ayaklarının engelli olmasıydı. Yani yürüme engelli olmasıydı. Biliyorsunuz ikiz kardeş var, 2 tane erkek. Büyüğü bilim adamı, küçüğü asker. Bunlar Pandora diye yeryüzünden milyonlarca kilometre uzaklıkta bir gezegen var. Muhteşem madenleri var. İnsanoğlunun ağzını sulandıran kaynakları var. Bunları elde etmek istiyorlar. Bunları elde etmek için de ne yapacaklar? Sömürgeci bir anlayışla oraya yamanmaya çalışıyorlar. Bilim insanları da gitmiş. Onlar da çalışıyorlar orada. İşte o Pandora gezegeni muhteşem bir tabiat dokusuna sahip. Hiç el değmemiş, hiç bozulmamış. Kendi içinde dönen ve o gezegende yaşayan insansı varlıklar var. Derileri biraz daha mavi. İnsandan biraz daha boylular ama bayağı insan gibi yaşıyorlar. İşte ağaçların tepesinde yaşayanlar var. Denizde yaşayanlar var. Değişik farklı bölgelerde. Bilim insanları bir şekilde bunlara ulaşmaya çalışmış. Bunlara kendi dillerini öğretmişler, okullar açmışlar falan ama bu insanlar kendi dünyalarına insanı sokmuyor çünkü atmosfer zaten müsait değil. İnsanlar Pandora gezegeninde o insanların soluduğu havayı soluyamıyor, anında ölüyorlar. Felç oluyorlar. O zaman tabi arka tarafta baskıcı bir rejim var. Yani
Amerikan yapım bir film izliyorsunuz ama Amerika'nın bütün pisliğini, bütün sömürgeciliğini, tabiatı nasıl yok edip her şeyi betonlaştırdığını mükemmel görüyorsunuz. Şimdi gel de burada gavura, yabancıya özenme. Yani bizim ülkede bizimle alakalı bir mevzuyu azıcık eleştirdiniz mi? Sizi sen milli değilsin, sen yerli değilsin deyip işi teröristliğe kadar götürürler. Ama adam kalkıyor, kendisini eleştiriyor. Kendi Amerika'nın geçmişini, sömürgeciliğini, gittiği yere hayat götürüyorum, insanlık götürüyorum. Bak size medeniyet getiriyorum deyişini. Ama onların elinde avucuna ne varsa nasıl sömürdüğünü Avatar 1'de mükemmel vermişler. Keşke bizde de aynı şey olabilse. Bizde de biz birini, bir ortamı, bir sistemi, bir siyasi eleştirdiğimiz zaman hemen kalkıp da linç yemesek. Bilmiyorum. 50 sene sonra mı o medeniyete ulaşırız, 100 sene sonra mı çok bilmiyorum. Ama bildiğim bir konu var. Adamlar bu konuda aşmışlar. Eleştirebiliyorlar. Karşı tarafta bunu çekiyor. Sonra Avatar filminde en önemli nokta ne demiştim? İki tane kardeş var. Biri bilim insanı. O bilim insanı ve onun gibi bir ekip Pandora gezegenindeki o mavi yaratıklarla iletişim kurmak için hazırlanıyorlar. Dünyada bir eğitim görüyorlar. O gezegene gidecekler. Avatarlarına girecekler. Yani o insanların vücutları gibi vücutlar hazırlanmış bunlara. Onlara girip ruhları o bedene girecek. Hani bu bilgisayar oyunlarında avatarınız vardır ya. Oyuna girersiniz. Sizin gibi başka bir memleketten o girer, öbürü girer, öbürü girer. Siz orada kendi vücudunuzla ve yüz simanızla olmazsınız o bilgisayar oyunda. Bir avatar seçersiniz. Sizin orada bir adamınız vardır. Ve onunla savaşırsınız, onunla barışırsınız, onunla maceralar atılırsınız. Yani filmin ismindeki o avatar buradan çıkıyor. Yani çünkü benim videolarımı genelde yani 20 ile 50 yaş arası çok yoğun izliyor. Olur da böyle 40-50 arası ya Avatar nedir? Önce bundan bahset diyen varsa diye anlattım. Avatar'ın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Yapma Talha Bey demeyin. Sonra bilim insanı olan abi ölüyor. Ona bir sürü yatırım yapılmış. Onun için avatar hazırlanmış. O avatar onun DNA'sına uygun. Başka bir insan onun avatarına uyum sağlayamaz. Diyorlar ki ya bunun bir erkek kardeşi var. Kardeşini kullanalım bu avatarda. Ticari düşünüyorlar. Bir bakıyorlar kardeşi asker. Askerlik yaparken yanında işte bir bomba patlamış. Ayaklarını kaybetmiş. Tekerlekli sandalyede ne olacak? Tamam avatarı var diyorlar. Ve onu uzay gemisine bindirip Pandora'ya götürüyorlar. Düşünün yeni bir gezegen, zor ortamlar, zor şartlar. Bulundukları ortamdan dışarı çıkmak anında ölüm demek. Bir gece gezegende kendi başlarına duramazlar. Yani yaratıklar da çok farklı. Ve bu ayakları olmayan, bu durumda yani ayaklarını kullanamayan tekerlekli sandalyedeki bu asker filmin havasını, dokusunu, felsefesini öyle bir değiştiriyor ki. O filmi Avatar 1'i ağlamadan izlemeniz mümkün değil. Bunları anlatıyorum çünkü ikiyle bağlantı kuracağım. Biri izleyenler için inşallah bu anlattığım detaylar tekrar olmuyordur. Şimdi Pandora'ya gidiliyor. Oradaki bütün askerler şok oluyorlar. Tekerlekli sandalyede birinin ne işi var aramızda diye. Biz burada zor tutunuyoruz bu ortama. Ve onu böyle yatakları var bunların. Yatırıyorlar. Üstleri kapatılıyor. Ve bir anda elektrofrekanslarla avatarıyla bağlantı kuruyor. Tak diye avatarında uyanıyor. Bakıyor yeni vücut şu bu. Düşünsenize. Yani ayaklar var ama hiç çalışmıyor. Belden aşağısı hiç çalışmayan bir kişi. Yani ayaklarını tutup zorla yatağa koymak durumunda olan bir kişi. Böyle bir durumda yatırılıyor. Avatarında gözünü bir açıyor. Bambaşka bir vücut. Ayaklar çalışıyor. O mesela ilk sahne çok güzel. Ayak parmaklarını oynatışı, sonra yere basışı. Yıllardır ayaklarını kullanmamış. Sonra ya bir sakin ol dur avatarına bir alış demelerine rağmen ısrarla bir ayağa kalkışı. Sonra fırlayışı, deliler gibi koşuşu. Müthiş. Yani bunlara bakarken ben hep şunu düşündüm. Peygamberimiz ne diyor aleyhisselam? İnsanlar uyumaktadır, ölünce uyanırlar diyor. Tasavvuf büyükleri tarihten bu yana, o yaşantıları döneminde, o kalp gözlerinin açıklığıyla, ilmi derinlikleriyle, bu dünyanın, Kur'an da aynı şeyi söylüyor. Bu dünyanın bir cife olduğunu, bu dünyanın çok basit olduğunu, cife pislik demek. Basit olduğunu, geçici olduğunu, bel bağlamamak gerektiğini, bir insanın dünya hayatının normal yolcunun, bir yolcunun bir ağacın altında
azıcık dinlenmesi gibi bir şey oldun. Ya düşünün, yolda yürüyorsunuz. Yoruldunuz. Bir ağaç gölgesi var. Altında oturup yola devam edeceksiniz. İnsan o ağacın gölgesine ne kadar bel bağlar? Kalkacaksın 5 dakika sonra yani. O 5 dakikalık oturma için oraya bir ev yapar mısın? Bir salıncak kurar mısın? Bir düzen oturtur musun? Yapmazsın. 5 dakika sonra gideceksin. Onun için dünya ukba derinliğini iyi kavramış herkes, dünyaya çivi çakmaya çalışanlar hep gülmüşler ya da acımışlar. Yapmayın demişler. Geçici bu, gideceksin. Bu basit dünya için kalp kırma. Dünya malı toplayacağım diye çırpınma. Yapma bunları. Gideceksin. Hakikaten de bir tarihçi olarak söyleyeyim. Siz de biliyorsunuz. Binlerce yıllık bir tarihi geçmişe şahitiz. Kimse bu dünyaya çivi çakmamış, temel atmamış, atamamış. Herkes gitmiş. Ne büyük zenginlikler, mallar, paralar yığmışlar. Devasa orduları, muhteşem devletleri olmuş. Ama hiçbirisi bu dünyada kalıcı olmamış. Pandora gezegeni bağlamında Avatar 1'de bunu çok iyi görüyorsunuz. İnsanoğlunun madden eksikliği. Şimdi diyeceksiniz ya bizim vücut sağlam. Nereye sağlam? Yer çekimiyle dünyaya bağlıyız. Çık uzaya bakalım. Kaç yıl yaşayabiliyorsun şu anki şartlarda? Bir kere ciğerlerimizle atmosfere bağlıyız. Esiriz yani. Midemiz ve gıdalar bağlıyız. Mideden esiriz. Yani baktığınız zaman uyumadan kaç gün gezebilirsiniz? Dinlenmek zorundayız. Aciziz, aciziz. İnsanoğlu sanıyor ki ya biz mükemmeliz artık, açtık ettik falan, değil. Çok aciziz. Birçok noktada biz bu dünyaya bağlıyız. 5 duyu organımız var ya. Bu 5 duyunun biri, ikisi, üçü kapandığını düşünün. Bittiniz ya, yokuz biz yani. Hissetme, görme, duyma, koklama, yoksun yani. Bu kadar 5 duyu, 5 tane pencere açmış Allah insan için. Bu 5 pencereden etrafını algılıyorsun. Vay ben neyim diyorsun. Bazıları tarihte kalkmış, Akat kralı ya. Akat kralı normalde bizim Nemrut diye bildiğimiz meşhur o adam. Dünya tarihinde ilk kez ben tanrıyım diyen adam. Daha sonra Mısır firavunları geliyor hepsi. Vay biz tanrıyız. Gördük tanrıları. Çırılçıplak yatıyorlar. Mısır'da, Kahire'deki eski Mısır Müzesi'nde. Ramses ya. Dünyanın en zengin, en debdebeli adamı. Çırılçıplak yatıyor. Senin neren tanrı diyorsun yani. Öyleydi. On binler secdeye kapanıyordu. Avatar'a dönecek olursak. Avatar'da bunu görüyorsunuz. Yani insanoğlunun eksikliği, ama sonra avatarınıza biniyorsunuz. Mükemmel bir vücuda geçiyorsunuz. Hep cennette vaat edilenler. Ben Pandora gezegeni ve oradaki olaylara bakarken hep dünya ve cennet arasındaki bağlam geldi benim aklıma ve beni çok hüzünlendirdi. Çok böyle derin bakış açısı kazandırdı. Mesela kuşlara binme sahnesi mükemmel. Cennet hayali kuranlar, kuşlara bineceğiz, kuşlara uçacağız edeceğiz düşünebiliyor musunuz? Neden olmasın? Allah bu dünyada yaratmış bunların basitlerini. Çok daha mükemmellerini yapabilir ve hakikaten de yapar. Avatar 2'de Cameron oturmuş, bambaşka sürprizler hazırlamış bize. Adam resmen bizim beynimizde bir kere daha dalga geçmiş. Birinci filmde ne demiştim ben? Ya benim böyle piknik yeri, mangal yapıyoruz falan, eş dost akraba. Böyle bir basit cennet hayalim vardı. Adam beni utandırdı dedim ya. Avatar 2'de yine utandım. Bu kez Avatar 1'deki o ormanlar falan var ya. O orman dokusunu falan koymuş bir köşeye. Demiş ki resmen hani gözümüze böyle parmağını sokar gibi. Siz demiş birincide o ormanları, yeşillikleri gördünüz. O ormanların içinde, çiçeklerin içinde yaşayan insanları görüp seviniz. Ay benim cennetim böyle olsun dediniz ya. Allah çok daha büyüklerini hazırlayabilir demiş resmen adam. Bu benim düşüncem. Yani Cameron böyle demiyorum. Bir de suyun altına bakalım demiş. Allah isterse su altında da size bir cennet hazırlar demiş. Var ya, inanır mısınız? Filmi izlerken en az birkaç yüz defa bavulunuzu toplayıp Avatar 2'deki o denizin kıyısındaki, deniz kenarında yaşayan misafirliğe gitme hayali kuruyorsunuz. Ya bir gideyim de şurada hanım çoluk çocuk birkaç ay kafa dinlesek, burada yaşasak diye. Adamlar mükemmel yaşıyorlar. Kurgu çok güzel. Ama o kurguların hepsinin arkasında ne var? Allah'ın sanatı var. Cameron mucizevi bir şey koymuyor ortaya. Çok güzel bir toplayıcı. Çok iyi gözlemlemiş. Allah'ın yarattıklarından çok iyi toparlamış, almış ve ortaya karıştırıp bize sunmuş. 3 boyutlu gittim. Gözlüklerle izledik. Daha keyifli. Çünkü bu film görsel bir film. Onun için 3 boyutlu izlemenin tabii ayrı bir keyfi var. Tekrar 1'e döneceğim. Oradan 2'ye geçeceğim. Filmde en etkileyici sahne insanın
mükemmele ulaşabilmesi. O gezegendeki insanların cep telefonları yok. O akıllı telefonlar, televizyonlar, endüstriyel aletler, o mutfak robotları, hiçbir şeysi yok bu insanların. Hiçbir şeyleri. Yarı çıplak geziyorlar. Hani bizim bu Afrika'daki kabileler gibi. Ama o kadar mutlular ki. Zaten dünyadan giden, onların gök insanı dediği bizler oraya gidiyoruz. Onlara önce bir acıyorlar gidenler, dünyalılar. Sonra aralarına karışınca bakıyorlar ki insanlık onda, dürüstlük onlarda, kanaat onlarda, birbirine saygı onlarda, tabiata saygı onlarda. Sonra diyorsun ki evet, teknolojik olarak çok üstünüz ama beş para etmeyiz. Beş para etmeyiz. Bizim kimi hayat, bu insanların kimi, yani bu yaratıkların kimi. Ve sonra utanıp onların arasına giriyorsunuz. Sully diye bir adam var. Filmin kahramanı. Şu yürüme engelli olan asker. Onların aralarına karışıyor bir şekilde Avatar 1'de. Orada çok ilginç bir diyalog var. İşte kabileye getiriyor kız bunu. Çünkü Eyva diye bunların bir yaratıcısı var. Yani Eyva, Allah, Rab, yaratıcı, Yehova. Yani ne derseniz deyin. Onlar da bir tek Allah'a inanıyorlar. Eyva'nın bir işaretiyle kız bakıyor, bu oğlanda bir şey var, alıyor kabilesine götürüyor. Kabiledekiler bunu istemiyorlar. Diyorlar ki senden önce de geldiler. Bizden hiçbir şey öğrenmediler. Ben diyor öğrenmek istiyorum, sizi merak ediyorum, onun için geldim. Senden öncekiler geldi, kimse bir şey öğrenmedi. Ne diyor orada? Onlar bilim insanı diyor, ben askerim diyor. Ha, o zaman bir duruyorlar, asker. Benim beynim boş diyor. Bak bu çok önemli bir detay. Bu çok önemli bir detay. Benim beynim boş. Bakın Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi, biliyorsunuz değil mi? Ümmi. Yani okuma yazması yoktu. Peygamberlik 40 yaşında ona gelene kadar herhangi bir kitap okumamıştı. Herhangi bir dini kitap okumamıştı. Zaten okuma yazması olsaydı onu karalamak isteyenler hemen atlarlardı. Derdi ya bu İncil'i okudu, Tevrat'ı okudu, ortaya karışık bir şey koydu derlerdi. Demek istediler, diyemediler. Bu çok önemlidir. Yani annesiz, babasız, tamamen Allah'ın himayesinde ona sığınacak şekilde ve ümmi yetiştirildi. Neden? Çünkü onun beynini Allah direkt Kur'an'ıyla dolduracaktı. Ve o da Kur'an'dan aldıklarını sünnetiyle, davranışlarıyla, yaşantısıyla sunacaktı. Bu çok önemlidir. Beynin boş olması. Yani beynin boş olursa ne olur biliyor musunuz? Önyargılarınız olmaz. Bir şeye önyargısız bakmak çok önemlidir. Bir de önyargılar vardır. Bir takım doldurulmuşluklar vardır. Onunla bakarsınız ve korkarsınız. Tedbir alırsınız. Tarihteki bir takım din büyüklerine bakın ya da peygamberlere. O çok önemlidir. Annesiz, babasız. Sadece Allah'a tutunmak, Allah'a sığınmak. Ve beynin boş olması. Beyin dolu olduğu zaman önyargılarınız olur. Tedbirli durumlarınız olur. Ve bundan dolayı da hep ötelersiniz. Oradaki o benim beynim boş meselesi çok önemli. Ve o insanların arasına karıştı. Hatta Albay diye bir kötü adam var. Avatar 1'de var. Kötü haberi vereyim mi? Avatar 2'de de var Albay. 1'de ölmüştü. Valla 1'de ölmüştü ama ne yaptılar ettiler? Adamı bir şekilde 2'ye soktular. Yeniden. Hatta bir müjde vereyim. Avatar 3'te Albay galiba yine olacak. Evet. Ya kötü adamlar olmadı mı? İyiliğin kıymeti anlaşılmaz. İnsan her gün kebap yiyemez. Bir günde böyle sarımsaklı yoğurtlu bir kızartma yemek ister. Onun için tek düze bir hayat sıkıcıdır. Shrek dizisinde bile Shrek mutlu olduktan sonra ne yaptı? Kaşındı. Mutluluk battı. Yine sorun, sıkıntı aradı yani. İnsanoğlu da böyle yani. İstediğiniz kadar parayı verin, mutluluğu verin, bir yerden sonra batar, aranır. Avatar 2'nin başında da aynı durum var. Çok mutlular. Bizim Sully Avatar 1'de ne oldu? Vücut değiştirdi. İnsan vücudunu tamamen bıraktı ve öbür vücuda geçti. Ve Avatar 2'de bir bakıyorsunuz, 4 tane çocukları olmuş. Çok mutlu bir aileler. Rutin bir hayat var. Mutlu çocuklu, mutlu çocuklu. İyi de nereye kadar? Bir kötü gelecek. Yani yemeğin bir tuzu olmalı, bir karabiberi olmalı. Bir şöyle bir kırmızı biber, pul biber serpmelisiniz ki tat tuz gelsin. Kötülükler insana güzelliklerin kıymetini anlatır. İnsanoğlunu Allah direkt cennete gönderdi. Kıymetini bildik mi? Bilmedik. Yasak meyveyi yedik. Allah da dünyaya bir gidin, cennetin kıymetini anlayın dedi. Hepimiz cennete gitmek için sırayla önce bir dünyaya geliyoruz. Sonra inşallah cennete ehil hale gelebilirsek bu dünyada, o zaman cennete gitmeye hak kazanacağız. İnanç bunu gerektiriyor. Avatar 1'de en etkilendiğim kısım neydi biliyor musunuz? Son sahneydi. Hani ara ara böyle kameraya konuşuyordu ya Jack Sully. Yani bizim bu yürüme engelli olan askerimiz.
Orada filmin sonu artık kameraya konuşuyor ve konuşurken diyor ki bu benim partim. Buna geç kalmamalıyım diyor. Bu benim partim. Buna geç kalmamalıyım. Nasıl bir parti bu? Eyva denilen o kutsal ağaç onun önünde avatarıyla kendi vücudunu yan yana koydular ve bir dini ritüel yapıldı. Kendi vücudundaki ruh avatarına geçti. Artık avatar onun kendi orijinal vücudu oldu. Artık makineye bağlanarak avatarıyla irtibat kurma durumunda kalmadı. Bundan kurtulmuş oldu. Mesela o müthiş bir sahneydi biliyor musunuz? Yani insanlar uyumaktadır, ölünce uyanırlar. Yan yana yatırdılar bunları. Ruh buradan öbürüne, mükemmele geçti. Mükemmel olana geçti. Öbürü acizdi. Öbürü eksikti. Öbürü basitti. Hiç unutmam. Bir amcamız vardı. Çok sevdiğim bir ilahiyatçı bir abimizin babası. Yani bence Evliyaullah'tan veli bir zat. Pırıl pırıl yüzü böyle, oturuşu, kalkışı, konuşmaları. Kansere yakalandı. Her geçen gün ağırlaştı, ağırlaştı. Bir gün oğlu aradı beni, o ilahiyatçı oğlu. Dedi ki, babam tarihi yerleri gezince rahatlıyor, mutlu oluyor. Bursa'ya götüreceğim dedi. Bir Ulu Cami'yi falan gezdireceğim. Boşsan sen de gelsene, sen de babama anlatırsın. O çok seviyor tarihi mevzuları diye. Ki babası alim bir adam, ben ne anlatacağım. Ama yaşlı amcayı çok seviyorum. Koluna girdim böyle. Geziyoruz, dolaşıyoruz ki o gün de çok istifade ettim kendisinden. Vücuduyla konuşuyor böyle. Kulak misafir olup duyuyoruz. Ne zaman kurtulacağım senden diyor. Ah diyor bir kurtulsam artık. Yeter diyor seni çektiğim. Vücuduna diyor bunu. Biz böyle bir şey diyebilir miyiz? Biz vücuduna nasıl bakıyoruz? Vücudumuz yok gül sularıyla ovuyoruz. Yok bilmem ne aromatik yağlarla parfümler sürüyoruz. Şöyle yıkıyoruz. Böyle yağlayıp bağlıyoruz. Sporlar yapıyoruz. Şöyle kaslarımız olsun. Böyle güzel görünelim. O vücudundan kurtulmak istiyordu. Çünkü o vücut onu bu dünyaya bağlıyordu, esir ediyordu. O kalp gözü açık bir insandı, biliyordu. Bu cifeden kabre girdiği zaman 2 gün içinde kokudan kimsenin yanına gidemeyeceği şu cesetten kurtulup ruhunun ufkuna ulaşmak istiyordu. Evet. Müthiş bir hadiseydi. Avatar'da onu gördüm. Cameron farklı dinleri araştırmış. Onlardan bir takım şeyler almış. Ve oradan o vücuda geçti ve mükemmelliğe bir adım attı. Biz de öyle olacağız. Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor yani. Bizi bekleyenleri, cennete bize vaat edilenleri. Kur'an'da geçen Fil suresindeki olayın resmen benzerini Avatar 1'de de görüyorsunuz. Tasavvufta bu konu geçer. Şimdi biliyorsun insan aciz. Hepimiz zaman zaman bu dünya hayatında sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen öyle olur ki hani Allah muhafaza intihar etmeyi düşünmeyiz ama eyvah ben şimdi ne yapacağım dersin. Ya yolda gidiyorsundur, arabayı bir yere sürtersin, üzülürsün. Evde bir kavga edersin, üzülürsün. Çok sevdiğin biri ölür, kafana duvarlara vurursun. Yani bir sürü sıkıntı, musibet gelebilir. Her şey olabilir, çok daha büyük. Bir hastalık gelir, yavaş yavaş yer bitirir. Bir iflas yaşarsın. Allah korusun. Allah muhafaza etsin ama böyle bir durum oldu mu Rabbim sabırlar ve güç kuvvet versin diye de dua ederiz birbirimize. Zor. Bu basit dünya hayatında çok kıymet vermemek lazım. Ama bunlar olabiliyor. Böyle bir hadisede bazen böyle bir sıkıntı yaşarsınız. Çevrenizde bir tek insan bulamazsınız. Yani bir iftiraya uğrarsınız. Biri kalkar parmağıyla sizi gösterir. Bu da şöyle der, bu da böyle der, bu da onlardan der. Ve çevrenizde bir gün, 2 gün evvel sizi alkışlayanlar, yaşa var ol diyenler bir tane insan kalmaz etrafınızda. Ve tek başınızsınızdır. Normalde çok sıkıntılı bir durum değil mi? Aslında çok hayırlı bir durumdur. Biz fark etmeyiz. Şer gibi gözüken öyle şeyler vardır. Arkasından çok büyük hayırlar söz konusu olur. Sebeplerin tamamının sükût ettiği noktada bu kez gerçek güç, kudret sahibini görmeye başlarsınız. Ve onun kapısını tıklatırsınız. O da o kapıyı illaki açacaktır. Biz bir şeyler istiyoruz durmadan. Niye olmuyor? Dua etmek aslında bir ibadet. Dua bir ibadet. Duanın da bir zamanı var. İhtiyaç olduğu zaman dua ediyoruz. Demek ki dua etmenin zamanı gelmiş. Allah duaları kabul eder. Ama bazen dünya için, bazen öbür taraf için kabul eder. Ama eder, muhakkak eder. Kabul edilmeyen dua yoktur. O gün dua edersin, o an için kabul edilmesi belki bizim faydamıza değildir. Gecikmesi gerekiyordur. Biz bunları bilemiyoruz. İlahiyatçı değilim. Hani burada hocalık taslamak istemiyorum. Ama sebeplerin sükûtunda gerçek güç sahibini, kudret sahibini görüp ona sırt vermek, ona bel bağlamak direkt
Ve her şeyi ondan istemek. O kadar önemli ki. Hani bizim şimdi namazdan aksan dualar var ya, ezber. Allah'ım şöyle, Allah'ım böyle, Allah'ım pırt. Namaz bitti, kalk git. Öyle değil. Yürekten böyle ciğeri sökülürcesine. Ben geçtiğimiz yıllarda o duayı çok yaptım. Neyse. İşte o zaman onunla birebir karşı karşıya oluyorsunuz. Ve kapılar açılıyor. O filmde o vardı, biliyor musunuz? Avatar'da onu görüyorsunuz. Adamlar, gökyüzü insanları, bunlar biz oluyoruz. Sömürgeci güçler gidiyorlar Pandora'ya. Bütün üstün silahlarıyla çöküyorlar. Diyorlar ki en son şu Eyva'yı da yıkalım diyorlar. O bir ağaç var işte. Onların tek Allah inançlarını simgeleyen, etrafında ibadet ettikleri. Yani insanoğlunun Kabe'nin etrafında dönmesi gibi o insanların Kabe'si de o. Biz Kabe'ye tapıyor muyuz? Hayır. Kabe Allah'la aramızda bir bağ sadece. Onda da öyle. O ağaç da bizim Kabe'miz gibi orada bir bağ onlar için. İbadetlerini onun etrafında yapıyorlar. Büyük ibadetlerini. İnsanoğlu onu da yıkalım. Bunların bütün manevi bağlarını bitirelim diyor. Ama ne oluyor? Bütün o şeyler, Pandora gezegeninin gerçek yerlileri, Naviler bir araya geliyorlar. Onlara destek veren insanlar bir aradalar. Ve son nefeslerine kadar o üstün silahlı insanlarla savaşıyorlar. Ve tabii yenilmeye başlıyorlar. Adım 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 yeniliyorlar. Tam böyle sebeplerin sükut noktası, bitti gitti mahvolduk dedikleri anda. Ama yürekten inanmışlar ve dua da etmişler. Onların yaratıcıları Eyva yardıma geliyor. Yardıma gelen ne? Tabiat varlıkları. O yırtıcı kuşlar geliyor. Yüzlercesi. Yeryüzünde gezen o işte değişik devasa yaratıklar geliyor yardıma. Ve tabii insanların üstün silahları bir anda sükût ediyor. Hepsi darmadağın oluyor. Yenilip gidiyorlar. Allah'ın gücünün karşısında kim durabilir? Aynen ebabil kuşları gibi, biliyor musunuz? Devfil ordusuyla Ebrehe gelmişti, biliyorsunuz. Ebrehe kimdi? Yemen kralıydı. Normalde Habeşistan kralıydı. Ebrehe bin Sabbah Yemen'e gelmişti. Baktı bütün ticaret Kabe'nin etrafında dönüyor. Dedi ki ben Kabe'yi yıkayım. Bu ticaret benim Yemen'de başkent sana da yaptırdığım mabedin etrafında dönsün. Para, kervanlar buraya aksın dedi. Fil ordularıyla yıkmak için Mekke'ye geldi. Ama Mekke yakınlarında Mina bölgesinde ebabil kuşları taşıdıkları taşları atarak o koca orduyu yok ettiler. Ve hem filleri hem de üzerlerindeki savaşçıları, Ebrehe'nin ordusunu. Yani burada resmen bunun bir benzeri manzarayla karşılaştık. Avatar 1 o yönüyle mükemmeldi. Adım adım adım. Avatar 2'de olumsuz olan nokta, Eyva yardıma gelmiyor. Avatar 2'de bizim Jack Sully artık yeni bedeniyle beraber kabilenin en güzel kızını da kapmış. Reis'in kızını. 4 çocuk da yapmış. Bir köşeye çekilmiş. Keyifli keyifli takılırken bir bakıyorlar, eyvah, gök insanları geliyor. Yeniden geliyor insanlar. Devasa aletlerle geliyorlar. Orada bir üs kuruyorlar. Bunlar orada üs kurarken tabii bir anda bir yıl geçiyor filmde. Ben size burada filmi ve filmin sonunu anlatmayacağım. Bir kıyas yapıyorum. Bir yıl geçiyor. Ya şimdi Avatar 1'de çok mücadeleci bir Jack Sully vardı. Çok mücadeleci. Avatar 2'de mücadeleci bir Jack Sully yok. Aile kurmuş, hafif göbek bağlamış, çocuklarıyla takılan bir aile babası var. Şimdi bakın, hepimizin ailesi var. Ben de bir aile babasıyım. Bazı insan vardır sadece kendisi için yaşar. Bazı insan sadece ailesi için yaşar. Bazı insan vardır toplumu için yaşar. Jack Sully Avatar 1'de toplumu, kendi insanlığı için, sadece kendi klanı değil bütün Pandora için yaşayan bir adamdı. O yönüyle mükemmeldi. Avatar 2'de sadece ailesi için. Aman karım, aman çocuklarım. Oho, o zaman sen basite indirgedin her şeyi. Tarihte Alaaddin Keykubat diyoruz, Sultan Baybars diyoruz. Niye? Ya bu insanlar ailelerini bir köşeye koyup toplum adına kendilerini yok etmişler. Salahaddin Eyyubi'nin bir ailesi var mıydı Allah aşkına? Karısı, çocukları biliyor muyuz? Diktatörlerin ailesini bilirsiniz. Bir insan diktatörse onun ailesini isim isim sayarsınız. Bir insan diktatör değilse onun ailesini bilmez. Bak, ölçü veriyorum size tarihten. Çevrenize bakın. Kim diktatör, kim değil, tarihten hemen anlarsınız. Bunlar çok önemlidir yani. Var mı Salahaddin Eyyubi'nin ailesini biliyor muyuz? Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan biliyoruz. Mihrimah Sultan'ın çocuklarını biliyor muyuz? Üsküdar'da caminin bahçesinde yatıyorlar. Hiçbirinin adını bilmiyoruz. Bilmeyelim zaten. Bana ne Mihrimah Sultan'ın çocuklarından? Mihrimah Sultan'ı da kocası Rüstem Paşa sadrazam diye oradan çok iyi biliyoruz. İşte mevzu biraz da böyle.
Sadece çocuklarım, ailem diyor ve dar düşünüyor. Dar düşününce tabii sağlam tokatlar yiyor. Bir ekip var, düşmanlar. Aynen bunlar nasıl avatarlarıyla üstün geldiler. Bunları yok etmek isteyen bir ekip var. Avatar 1'deki albay. Albayı diriltmişler, haberiniz olsun. Onlara da birer avatar ayarlamışlar. Onlar da kendi avatarlarıyla beraber geliyorlar ve bir mücadele oluyor. Tabii bu mücadelede avatarlarına girmiş kötü insanlarla avatarlarına girmiş iyi insanların savaşı var. Filmde en çok hoşuma giden noktalardan biri, Avatar 2 için söylüyorum. Cameron ormanı bırakmış, yeşilliği bırakmış, denize gelmiş. Neden? Ailesini koruması lazım. Deniz klanına gidiyor. Aranıza sığınabilir miyim? Saklanmak istiyorum diyor. Yani kendince şöyle düşünüyor. Orman insanların içinden çıkayım da bunlar beni öldürmek istiyorlar. Net yemin etmişler. Benim yüzümden bu insanlar ölmesin diyor. Ama mücadele et. Etrafındakileri organize et. Seni öldürmeye gelen nihayetinde 8-10 tane adam. Pusu kur. Bu 8-10 tane kişiyi hallet, bitir, git. Ama öyle yapacağını deniz klanına gidiyor. Onların da başını derde sokuyor. Ama tabii filmde göz kamaştıran konu ne? Deniz. Film bakın 10 yıl geçti. Tabii araya birkaç tane farklı film aldı. Bu Cameron biraz dikkatini dağıttı. Sonra sıkıştırdılar bunu. Dediler ki ya Avatar 2 çok bekliyor. Çok ara verdin. Hadi bir devam filmi oldu. Ben 2'ye giderken biraz ayaklarım geri gittim. Niye? Genelde bu devam filmlerinin 2 numaraları kötüdür. Matrix 2 berbattı mesela. 3'ler iyi olur bak. 1 güzeldir. 3 de iyi olur. 2 her zaman 3'e hazırlıktır. Bu da 3'e hazırlık filmi, söyleyeyim size yani. Bunda o 1'deki izlerken mesela ben burada gözyaşım şu kadarcık düşmedi. Ha, eşimle beraber bir yerde çok etkilendik. Orada yalan olmasın. Orada çok kısa ağladık. Neden? Jack Sully'nin 4 çocuğundan 2 büyük oğlan var. O oğlanlardan bir tanesi filmde ölüyor. Çocuklarının başında evlat acısı yaşıyorlar. Biz de eşimle beraber 15 sene evvel bir evladımızı cennete uğurladık. Onun için ne zaman böyle bir filmde, bir ortamda, bir şeyde bebeği ölmüş anne baba görsek aynı acıyı yeniden yaşıyoruz. Orada bir ızdırap söz konusu, evlat acısı, onu gördük. Orada biraz ama onun dışında felsefik bir şey göremedik, onu söyleyeyim. Eva yardıma gelmiyor. Hani böyle kainattaki dinamikler arkalarında değiller. Balina kavramı çok güzel işlenmiş. Su altı yaratıkları mükemmel işlenmiş. Filmin çoğu suyun altında geçiyor. Yani 3 boyutlu gözlükle izlemenizi isterim. Yani Allah'ın yarattığı su altı yaratıklarından kendilerine özel şeyler kurmuşlar. Ve diyorsunuz ki Allah'ım sen neler yaratmışsın. Ben çok denize gittim, çok yüzdüm ettim. Çok denizaltı belgeseli izledim ama bu başka bir şey diyorsunuz. Yani kainattaki güzellikleri size bir başka açıdan sunuyor. Hakikaten bunlar bu filmde çok iyi verilmiş. Su altı yaratıkları, deniz ve deniz içinde yaşayan insanlar. Balinadan çok daha büyük, devasa, insan gibi düşünebilen, kurgulayabilen bir takım balıklarla dostlukları verilmiş. O balıklardan bir tanesinin bunlara tabii ciddi yardımları söz konusu oluyor. Bunlar var. Yani 2, 3'ün hazırlığı, bence 3 çok daha muhteşem, çok daha heyecan verici olacak. Çünkü 2'nin sonunda Sully'nin aklı başına gelecek. Evet, ben halkım ve Pandora için mücadele etmeliyim diyecek. Ve Pandora'da devasa bir üs, bir şehir kurmuş. İnsanlarla asıl büyük savaş 3'te olacak. Yani benim sesimi duyarlar mı buradan, duymazlar mı bilmiyorum ama 2 çok yavandı. 3'te aynen 1'de olduğu gibi felsefik, tarihi ve dinler tarihine bakan, bağlantıları olan senaryoları kesinlikle yansıtmalılar. Bunu yaparlarsa film muhteşem bir derinliğe sahip oluyor. Yapmazlarsa bir animasyon filmden öteye geçmiyor. Yani uzun lafın kısası, bir görsel şölen ve Allah'ın yarattığı o muhteşem çeşitliliği görme adına Avatar 2'ye bence gidebilirsiniz. Bakalım Avatar 3'te bizi neler bekleyecek. Hepinize selamlar, saygılar.